Bugün gücü ve zenginliği büyüklüğüne kesinlikle orantısız olan küçük bir Batı Asya ülkesinden bahsediyoruz. Katar, Arap Yarımadası'nı oluşturan ülkelerden biri. Basra Körfezi bölgesinde toplam 11.586 kilometrelik bir arazi üstünde yer almakta. İran ve Bahreyn'le deniz sınırlarını paylaşmaktadır. Bir zamanlar yoksul bir İngiliz himayesi olan Katar, günümüz dünyasının en zengin ülkelerinin başlarında gelmektedir. Bu videoda sizlere Katar ekonomisinin zaman içinde nasıl geliştiğini anlatmaya ve Katar'ın ne kadar zengin olduğu sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Fakat önceliğimiz bu ülkenin geçmişine şöyle kısaca bir göz atmak. Katar, 19. yüzyılın ortalarından beri El Thani ailesi tarafından mutlak monarşiyle yönetilmektedir. Şu anki hükümdarı ise Şeyh Tamim bin Hamad El Thani. Devlet yönetimi bir yasama danışma konseyi, şeriat hukukuna büyük ölçüde bağlı olan yargı mahkemeleri ve bir bakanlar kurulundan oluştuğu için aslında güçler ayrılığı temel alınarak yapılandırılmış sayılmaktadır. Emir, yönetim üzerindeki yaptırım gücü ve yetkisi sayesinde hem yasama hem yürütmeyle görevli tüm hükümet üyelerini atama hakkına sahiptir. Tüm yasalar uygulanmadan önce emirin onayı alınmak zorundadır. Monarşik sistem, ulusal anayasanın varlığına rağmen seçimleri sürekli erteleyerek bu ailenin iktidarda kalmasına izin vermektedir. Katar'ın nüfusu ağırlıklı olarak erkeklerden oluşur. 2,6 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,9 milyonu yani %70'i kadarı erkektir. Bu dengesizlik aslında bölgeye yoğun şekilde erkek işçilerin göç ettiği 1970'li yıllarda baş göstermeye başlamıştır. Katar, El Cezire, QNB ve Qatar Airways gibi iş dünyasının dünyaca ünlü holdinglerine ev sahipliği yapmaktadır. Forbes tarafından yayınlanan iş dünyasının en iyi ülkeleri raporunda 54. sıradadır. Evet, işler elbette her zaman bu kadar parlak değildi. Peki Katar nasıl oldu da sadece birkaç 10 yıl içinde en fakir ülkeler arasından sıyrılarak en zengin ülkeler arasına yerleşti? Peri masalı, ülkenin İngiltere tarafından işgal edildiği ve bağımlı bir bölgeye dönüştürüldüğü 1900'lerde başladı. O dönemde Katar'a yerel özellik verildi. Bu da esasen egemen bir devlet olarak konumunu koruyabileceği anlamına geliyordu. Kısmi bağımsızlığına rağmen ülke özellikle 1920'lerde yoksulluk, yoğun oranda kötü ve yetersiz beslenme sebebiyle güçsüz düşmeye başladı. İnci avcılığı ve balıkçılık bölgenin sürdürülebilirliğini destekleyecek derecede yeterli değildi. Ancak 1939'da petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildiğinde her şey değişmeye başladı. Bu tabiri caizse tünelin sonundaki o meşhur ışıktı. Petrol ve doğal gaz sektöründeki bu gelişmeler 2. Dünya Savaşı nedeniyle yavaş seyretse de 1949'da oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmeye başlandı. 1950 yılına gelindiğinde ülke her gün 46.500 varil petrol üretiyordu. Bu yaklaşık 4,2 milyon dolar değerinde bir gelir anlamına gelmekteydi. Daha sonra uluslararası bir enerji şirketi olan Shell, ülkedeki açık deniz rezervlerini keşfederek gelişmelerine öncülük etti ve Katar'ın petrol üretim hacmini günde 233 bin varile kadar arttırdı. Ülkeye akan para miktarı bir gecede katlandı ve çoğu iktidardaki ailenin hazinesine eklendi. Petrol gelirlerindeki artış 1960'lara kadar oldukça iyi şekilde devam etti. Bu da iki şey anlamına geliyordu: yoğun modernleşme ve El Thani ailesinin artan zenginliği ve beraberinde artan gücü. Aile üyeleri yavaş yavaş üst düzey hükümet pozisyonlarına yerleştirilerek kendilerine liderleri tarafından fahiş ödenekler tahsis edildi. 1971 yılında Birleşik Krallık tarafından ülkeye tam bağımsızlık verildi. 1995 yılında Emir Hamad bin Ali, ilk oğlu Khalifa bin Hamad tarafından kanlı bir devrimle tahtından indirildi. Khalifa, babasının tahtta olduğu dönemden farklı olarak sadece bir avuç kraliyet üyesinin değil, yerel halkın da desteğini alacak türden bir liderlik yaklaşımı sergiledi. Kraliyet ödenekleri azaltıldı. Eğitim, emeklilik ve barınma gibi sosyal olanaklara yapılan harcamalar 10 kat arttı. Aynı dönemde en büyük doğal gaz alanı da keşfedildi. Petrol üretimi hala nispeten yüksek olduğundan doğal gaz rezervinin gelişimi her ne kadar ertelense de bu keşif tahminen 896 trilyon metreküp enerji kaynağıyla en büyük doğal gaz ve petrol üreticisi haline gelen Katar'ın İran ve Rusya saflarına katılmasına yardımcı oldu. Ancak bu hızlı ekonomik büyümenin yanında bir takım zorluklar da baş gösterdi. En büyüğü petrol fiyatlarında büyük düşüşe neden olan ve 1980'lerde yaşanan petrol kazasıydı. Doğal gaz ve petrol rezervlerinin kraliyet ailesinin üst düzeyleri tarafından sifonlanması da bölgenin ekonomik ilerlemesini durdurmada önemli bir rol oynamıştır. Bu kriz kuzey sahasının açılmasını tetiklese de asıl atak 1995'te gerçekleştirilmiştir. Bugün bölge 25 trilyon metreküp ve 25 milyar varil petrolle dünya doğal gazının %13'ünü üretmektedir.
Bu tarihsel hesaptan 1900'lü yılların başından itibaren petrol ve doğal gaz kaynaklarından zenginlik elde etmenin yollarını keşfettikleri için kraliyet ailesinin Katar servetinin çoğunluğunu elinde tuttuğunu açıkça görebilmekteyiz. Kraliyet ailesi kadar olmasa da para babası diyebileceğimiz pek çok Katar'da mevcuttur. Bu zenginlik vatandaşlarının ekonomik ve sosyal refahını iyileştirmek için çalışan bir dizi program ve politikanın bir sonucudur. Bunların başında herhangi bir iş için Katar sponsorluğu almanın zorunlu olması gerekmektedir. Bu da yerli Katarlılar için muazzam bir varlık anlamına geliyor. Ülkenin anayasası bölgeyi işleten tüm işletmelerin %51 kadarının bir Katar vatandaşı veya Katarlı bir gruba ait olması gerektiğini savunuyor. Bu da temelde Katarlı isimlerin eline bakan bir iş ortamı yaratıyor. Dahası zaten Katar'da doğmak genellikle zengin doğmakla aynı anlama geliyor. Zenginlik, aile temelli bir varlık olarak kabul edildiğinden tüm aile işletmeleri aile yapısı içinde tutuluyor. Çocukları ve çocuklarının da çocukları atalarının servetinde yüzüyorlar ve döngü aynı şekilde devam ediyor. Bir diğer önemli faktör ise bölgenin yönetim şekli. Hükümet tarafından tahakkuk edilen fonların çoğunluğu, ülkede sunulan hizmet ve yardımcı programların kalitesini yükseltmeye yönelik. Unutmayalım, bu kendi öncelikleri doğrultusunda hareket eden bir hükümet. Kanıt olarak eğitim, su, elektrik ve tıp hepsi ücretsiz. Eğitimli Katarlılar için özel sektörde muazzam fırsatlara ek olarak devlet işleri de garanti ediliyor. Yabancılar içinse durum tam aksine. Sahip olabilecekleri tek ve en iyi şey sadece kalıcı oturma izni. Katar tarihine kısaca değindikten sonra videonun başındaki soruya geçme vakti geldi. Boyut önemli değil diyenler belli ki Katar hakkında konuşuyorlardı. Bu ülke petrol ihraç ederek oldukça yüksek hasılat yapan OPEC ülkelerinin en küçük lakin en zengin üyesidir. Bölge büyük ölçüde gelişen ve doğal gaz ve petrol endüstrisi nedeniyle benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme yaşamaya devam etmekte. Bu da ülkenin genel gayri safi yurt içi hasılasının %55'ini oluşturmaktadır. Petrol 2018'de 52 milyar doların üzerinde ihracat yapan Katar için bir başka yüksek kazanç alanıdır. Bu bir yana ülke %99'la etkileyici bir istihdam oranı ve 128.702 dolarla şaşırtıcı bir kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla oranına sahiptir. Bu rakamlar dünyadaki herhangi bir ülkeden daha yüksek olmakla birlikte dünyadaki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %500 katı anlamına gelmektedir. Sadece 2,6 milyon insana sahip bir ülke için 357 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılayla dünyada 50. sırada yer almak oldukça etkileyici, öyle değil mi? Bu Katar sakinlerinin keyif aldığı yüksek yaşam kalitesini desteklemeye de yardımcı oluyor. Katar milyonerlerin en yüksek yoğunluğa sahip olduğu ülkelerden biri olarak geçer. Bolton Danışmanlık Grubu tarafından 2014'te yapılan bir çalışma, Katar'daki her 6.000 meskenden 1050'sinin 1 milyon dolar veya daha yüksek bir değerinin olduğunu göstermiştir. Ultra yüksek net değerli bireyler söz konusu olduğunda bu bölge dünyada 6. sırada yer almaktadır. Bu asıl milyonerlerin yanı sıra 100 milyon dolar veya daha yüksek ederi olan çok sayıda birey ve bu da ülkenin genel zenginliği anlamına gelir. Bu ülkenin zenginliği hakkında konuşurken Katar yatırımın otoritesini göz ardı etmek imkansızdır. 115 milyar dolar değerinde olan bu varlık dünyanın 12. en zengin egemen servet fonu olarak adlandırılır. 2005 yılında kurulan bu organ yabancı yatırımlarda uzmanlaşmıştır ve ülkenin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasından sorumludur. Gaz ve petrol fazlalıklarında milyarlarla Katar Yatırım Otoritesi, ülke adına Avrupa, Asya, Pasifik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda karlı yatırım yapmıştır. 2016 itibariyle Glencoe'daki en büyük yatırımcı ve Rus hükümetine ait bir petrol şirketi olan Rosneft'in önemli bir paydaşı haline gelmiştir. Aynı zamanda 470 milyon dolarlık hisseleriyle Türkiye ve Brezilya'nın kümes hayvancılığı endüstrisinde de önemli bir rol oynamaktadır. Katar'ın başta petrol ve doğalgazda olmak üzere geniş doğal zenginliği nedeniyle dünyanın en zengin ulusu olarak nitelendirildiğine şüphe yok. Katar petrol arama endüstrisi toplam ihracat kazançlarının %85'ini, hükümet tarafından kazanılan gelirin %70'ini ve gayri safi yurt içi hasılasının %60'ını oluşturduğu için en gelişmiş sektörlerden biri. Ekonomik gücü, yüz ölçümü Ağrı şehri kadar olan bu küçük ülkeyi bir dünya lideri haline getirdi. Evet, Katar refahı bu şekilde yukarı doğru ilerliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler yapacaklar. Evet, videonun sonuna geldik. Yorumlarda ne düşündüğünüzü ve bildiklerinizi bizimle paylaşın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Unutmayın, adım attığınız her yer sizindir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.